Günaydın. Biz dinlendik. Bugün bomba gibi gezmeye hazırız. 360 tane odası, 50 tane avlusu bulunan Elbadi Sarayı'ndayız. Deve etinden hamburger yapıyormuş. Thank you very much. Thank you, YouTubers. And you have everything maybe like that. Çok enteresan yerlerden geçiyoruz. Arkada kaza yaşandı. Günaydın. Biz dinlendik. Bugün bomba gibi gezmeye hazırız. Dün ölü gibiydik çünkü. Şimdi kahvaltı etmeye bir yerlere gidiyoruz. Sabah Fena'nın kuruluşuna denk geldik. Kahvaltı ederken. Çünkü o karmaşadan eser yok. Herkes akşama hazırlanıyor. için bir yere geldik. Bir pastane, buranın ünlü güzel bir pastanesiymiş. Bakalım bir şeyler atıştırıp sonra seyahatimize başlıyoruz. Asıl şimdi baksana öyle değil. Yani ufak bahçeler. Tabii. O şehir hakikaten çok. Tabii Medine, Kızılşehir tam böyle başlıyor işte aslında eski yerleri. Biz şimdi saraya doğru gidiyoruz, Elbadi'ye. Dediğim gibi çok sıcak olduğu için böyle aşırı sıcak çökmeden tarihi yerleri gezelim diyoruz. İnşallah programa sadık kalabiliriz. Labirent'e doğru gidiyoruz. Burası böyle sarayın kalıntıları. Labirent şeklinde olmasıyla ünlü. İşte Fas'ta çekilebilecek en güzel fotoğrafların ilk noktasındayız. Bir zamanların çok gösterişli sarayı olan 360 tane odası, 50 tane avlusu bulunan Elbadi Sarayı'ndayız. Bu saray 3 Kral Savaşı olarak da bilinen Vadisel Savaşı'nda Portekizlere karşı devlet savaşmış ve 3 kral da bu savaşta ölmüş. Daha sonra Sadiyanlar Osmanlıların desteğiyle kazanmış sayılmış ve savaştan kazanılan ganimetlerle de bu saray yapılmış. Bu saray o kadar şaşalı, o kadar ihtişamlıymış ki devlet çökünce Molla İsmail burayı yağmalatmış. Bu saraydan elde ettiği yağmalarla kendisine çok güzel bir saray yaptırmış. O kadar önemli ve güzel bir saraymış burası. Yazlık olarak kullanılan bu sarayda portakal ağaçları bir de çukurların içine dikilmiş ki göz hizasından görülebilsin diye. Bütün ayrıntılar tek tek düşünülmüş bu saray yapılırken. Ama maalesef ki şu an böyle bir kalıntı kalmış. Saray gerçekten çok güzel. Biz çok beğendik. Kaç yıl geçmiş aradan. Hala bütün güzelliğini koruyor. Saray şu an biraz da böyle sergi olarak kullanılıyor içinde. Arkeolojik kalıntılar, bulan kişilerin resimleri, eski Marrakeş resimleri hepsini içeride görebilirsiniz. Zaten son yıllarda burası Marrakeş Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapıyormuş. O yüzden Marrakeş için kültürel anlamda bayağı önemli bir yer. Evet, bunlar hep oda, koridorlar. Sarayın terasından Marrakeş görüntüsü. Biz şimdi Bahiye Sarayı'ndayız. Surlar buraya geldiği için şu an çok kalabalık. Ama ben çekip size anlatmaya çalışacağım. Burası sarayın bahçesi. Sarayı'nın
Sarayı'ndayız. Bahia bu saray gibi mükemmel harikulade denilmiş. Bu sarayın yapımı tam 14 yıl sürmüş. 1860 yılında sarayın inşaatını Sadrazam Simoğaz'a başlatsa da sarayın bütün güzelliğini kazandıran sonraki sahibi Sadrazam Bohu Ahmet olmuş. Bu Bohu Ahmet'in 4 tane eşi, 24 kişilik bir haremi varmış. Ama bu sarayın adına ona erkek çocuk veren Bahia'nın adını vermiş. Bu Bahia böyleyken sadrazamlığa getirilmiş, siyahi bir ortama geçmiş. Sadrazamın serveti ve gücü Fas kralı Abdülaziz'i bile kıskandıracak boyuta ulaşmış ki sadrazam öldükten sonra kral adamlarını buraya gönderip bütün değerli eşyaları toplatmış. Sarayda ziyaret edilebilecek tam 150 tane oda var. Bu odaların da geniş bahçeleriyle birbirlerine bağlanmış. Aynı böyle gördüğünüz gibi içinde süs havuzu bulunan bahçeleri var. Şimdi sarayın diğer bahçelerine gidiyoruz. Burası büyük avlusu sanırım. Burası da sarayın hamamları oluyormuş. Saray muhteşem fotoğrafları için bir diğer durak. Ben saray konusunda bu kadar etkileneceğimi düşünmezdim açıkçası. Buradaki saraylar gerçekten çok güzel. İnsan hayran kalmaması imkansız. Biz böyle çok hızlı dolaşıp öyle çıkarız diye düşünüyorduk ama o kadar çok vakit kaybettik ki çünkü çıkamıyorsunuz böyle her köşesinde. Hele bir de kadınlar beni anlar. Her yerde fotoğraf çekilmeye çalışıyorum. Ama çok güzel. Gerçekten muazzam saraylar var. Ayrıca şu an hep biz videolarda izlemiştik böyle halk çekmeyin. Yok öyle saldırıyor, tersliyor. Biz herhalde şanssız şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık. Ben tek bir problem yaşadım. Şu an ayakkabımın altı çıktı. Böyle terlik gibi dolaşıyorum. Bir yukarıda bir aşağıda. Uzun bir yer bulduğumda, güzeller bulduğumda hemen bir tane almam gerekiyor. Diğer dezavantajı inanılmaz sıcak. Şu an size anlatamam. Gerçekten çok güzel. Bayağı sıcak. Biz şimdi Saadiye mezarlarına geldik. Bakalım burayı merak ediyorduk. Merak ettiğimiz kadar var mı? 300 yıl sonra ortaya çıkarılan bu mezarlar Saadiye hükümdarının 66 kişilik aile mensuplarına aitmiş. Böyle dar yerler var. Evet, şurada mezarlar başlıyor. İşte bu ortadaki hükümdar Ahmet el Mansur'un mezarıymış. Biz biraz önce tam 300 yıl önce bulunan bir mezarlık gezdik. Buranın özelliği bu Saadiye hükümdarlığı sona erince Molla İsmail şehre geliyor ve şehirde ne kadar değerli şey varsa hepsini yağmalatıyor. Saraylar, eserler, çünkü Saadiyanlardan tarihte hiçbir şey kalsın istemiyor. Ama dini inanışa göre de bu mezarlıklara dokunamıyor ve burayı yüksek duvarlarla kaplatıyor ve gerçekten de öyle oluyor. 1917 yılında Fransızlar bir araştırma sonucu burayı buluyorlar, eşiyorlar, kazıyorlar ve mezarlıklar ortaya çıkıyor. Bu mezarlıkları değer kılan şey ne diye sordum. O da İtalya'dan getirilen mermerler ve saf altından yapılan bazı eserler varmış. O yüzden burası çok değerliymiş. Biz çok merak ediyorduk. Güzeldi. Zaten sizin için de çektim. Umarım siz de beğenirsiniz. Biz şimdi Cafe Club diye bir yere geldik. Burası deve etinden hamburger yapıyormuş. Çok merak etmiştik. Şimdi bakalım onu tadacağız. Camel Burger nasıl oluyormuş? Evet. Halimize bakar mısınız ya? Berbat bir sıcak var. Çok otantik de bir yer. Üstte rooftop'u da var ama şu an güneş tam tepede olduğu için biz gitmek istemedik. Böyle içeride oturuyoruz. Şimdi deve etinden hamburgerimizi yedik. Beğendin mi bebeğim? Evet. Böyle Fas yemeklerini biz duymuştuk içinde tuzluyla tatlının bir arada kullanıldı diye. O böyle bir enteresan geldi ama tatlı bir domates sosu vardı, böyle ketçap gibi değil. Ama gayet lezzetliydi. Bir de porsiyonu çok büyüktü.
Yani aslında bir tane iki kişi görüşebilirmişiz ama sonuçta farklı bir deneyim olduğu için denemek istedim. Cafe Clock'tu. Eğer böyle şeylere merakınız varsa muhakkak gelin deriz. Thank you very much. Thank you. YouTubers. Marhaba. Where are you from? Turkey. Turkish. MashaAllah. MashaAllah. Thank you very Bye-bye. much. We will come Morocco. evening. Thank you very much. Bye-bye. And you have everything maybe later. My number is 5, Mama. Have a look rooftop air condition. Nice. Yeah, tonight. You welcome. Bayram geldiği için Fas'ta zaten bayram hazırlıkları var. Normal halkı da devamlı bir alışveriş halinde. Biz onu gözlemliyoruz. Yani aslında sadece turist yok. Tamam, turist çok az var ama acayip de bir akşam olduğu zaman alışverişlerin başında, yani satan satıcıların başında kendi halktakiler var. Çünkü bayram alışverişi yapıyorlar. Ali bin Yusuf Lisesi'ne geldik biz. İşte bu harika yer Ali bin Yusuf Medresesi. Burası 1565 yılında Sadiyan Hanedanı tarafından yaptırılmış. İsminden de anlaşılacağı gibi medrese olarak yapılmış ve zamanında şehrin en büyük dini eğitim veren okullarından da biriymiş. Adını şehrini genişleten Sultan Ali bin Yusuf'tan almış. 132 yatakhanesi bulunan medresede eski zamanlarda 900 öğrenci aynı anda avludaki havuzun etrafında toplanıp dini eğitim alırmış. Tam olarak da işte burası. Zamanında Kuzey Afrika'nın en büyük medresesi olarak bilinse de medrese 1960'a kadar açık kalmış. 1982'de müze haline getirilerek ziyarete açılmış. Tahminimce buralar öğrencilerin yatakhaneleriymiş. Bakar mısınız? Ya bu mozaikler o kadar güzel ki. Burası böyle yukarıya çıkan ikinci katın balkonların olduğu yer. Bunlar da ikinci katın yatakhanesi. VIP odalar mı? Olabilir. Hay. Olabilir. Evet. Erkek sesinde okumanın avantajları yatakhane kurallarına hakim. The Arab have collected the knowledge from the old Chinese, Persian, and the Arab they took the knowledge translated. Erkut hemen kendine birini buldu. Medrese muazzamdı. Biz şimdi soluklanmak için biraz oturduk. Sonra planımıza devam ediyoruz. Erkut bir tane çok güzel kıyafetler satan bir yer bulmuştu. Onu arıyor. Buranın yöresel kıyafetlerini. Şimdi dükkanı arıyoruz. Arkada kaza yaşandı. Motosikletler birbirine girdi. Çünkü burada öyle bir motosiklet kullanıyorlar ki her şey, herkes her yerden çıkabilir yani. Çok enteresan yerlerden geçiyoruz bulmak için. Bana sanki bütün soğuklar birbirinin aynıymış gibi geliyor ama değil. Böyle.
şeyler var, bulduk. Evet. Kocam bu mağazasını. Çok can canlı. Fazla. Burası bizim otelimizin rooftop'u. Biz şimdi güneşi batırdık. Fas yemeklerinin olduğu bir yere gidiyoruz. Fas eğlencesi de varmış. Rezervasyon yaptırmadık ama umarım yer buluruz, bakalım şansımız denemeye gidiyoruz. Az daha yeni Marrakeş'e doğru çıktık. O Medine tarafından değil de daha modernize olan kısmına doğru gidiyoruz. Kampta var mı öyle? İşte benim istediğim Marrakeş. Şehrin kesinlikle modern tarafı. Arada uçurumlar var. Ve biz ilk gün kaybetmemiz programımızı saptırdı. Ama olsun, yarın telafi edeceğim bir şekilde. Geldik ve bekliyoruz. Bakalım, inşallah sıramız erken gelir. Bizim kokteyllerimiz geldi. Amerikalı kocamla. Yani bizdeki oryantal şovlar daha çok ama kafalarına mum koyuyorlar. Ama çok eğlenceli, gayet güzel. Zinet Salin çalıyorlar şu an. Pazarlık yapıyor. This is the entrance of the Mamounia Hotel. Lamonia. La Mamounia. Ya, Aa, evet. Lamonia. Churchill Hotel. Krallar Köyü. Yeah. Valla yalnız şeyde dinlendim ben. Biz Kompatürdarna'dan ayrıldık. Eğlendik. Şimdi Riyad'ımıza gidiyoruz. Günü kapatıyorum. Yarın sabah görüşmek üzere.